için şunu hayal edin. Eski bir malikanenin orijinal planlarını inceliyorsunuz. Ama bir sorun var. Evin içinde bulunan bir oda. Planlarda görünmüyor. Üstelik ölçümler yanlış olamaz. Çünkü duvarların arkasında gerçekten boş bir alan var. Kapısı yok, penceresi yok, girişi yok. Sanki biri yıllar önce evin içine gizli bir oda saklamış. Fakat Kerem o odayı bulduğunda, içeride onu bekleyen şey yalnızca eski eşyalar değildi. Duvarların tamamı fotoğraflarla kaplıydı. Ve o fotoğraflardan biri henüz çekilmemiş olmamalıydı. Çünkü fotoğraftaki kişi Kerem'in kendisiydi. Ve fotoğraf yalnızca birkaç saat önce çekilmişti. Ama evde ondan başka kimse yoktu. Bazı evler sır saklar, bazı sırlar ise ortaya çıkmak istemez ve bazen bir evin içinde bulunan bir oda aslında hiç var olmamalıdır. Bu hikaye mistik arşivlerine gönderilen en ilginç olaylardan birinden esinlenerek hazırlanmış bir gizem hikayesidir. Kerem 32 yaşında bir mimardı. Yıllardır eski evleri restore eden bir şirkette çalışıyordu. İşinin büyük kısmı eski yapıların planlarını incelemek ve yapısal sorunları tespit etmekti. Bir gün şirketine sıra dışı bir teklif geldi. Şehrin dışında bulunan yaklaşık 100 yıllık büyük bir malikane satışa çıkarılmıştı. Yeni sahibi evi restore etmek istiyordu. Kerem'in görevi ise evin tüm mimari planlarını incelemek ve yenileme raporunu hazırlamaktı. İlk bakışta her şey normal görünüyordu. Ev eskiydi. Bazı duvarlar çatlamıştı. Tavanlarda nem vardı. Ama Kerem'in dikkatini çeken başka bir şey oldu. Belediye arşivlerinden getirilen orijinal planlarla evin mevcut yapısı birebir uyuşmuyordu. Üst katta bulunan koridorun uzunluğu plandaki ölçülerden yaklaşık 3 metre daha fazlaydı. Bu küçük gibi görünen fark aslında büyük bir soruna işaret ediyordu. Çünkü 3 metrelik bir alan kaybolamazdı. O alanın bir yerde olması gerekiyordu. Kerem ilk gün bunun ölçüm hatası olduğunu düşündü. Ancak ikinci gün tekrar ölçtüğünde sonuç değişmedi. Evde görünmeyen bir bölüm vardı. Merakı giderek büyüyordu. Üçüncü gün tüm kat planlarını yeniden çıkardı. Ölçümleri karşılaştırdı. Duvar kalınlıklarını hesapladı ve sonunda garip gerçeği fark etti. Üst kattaki ana yatak odasının arkasında yaklaşık 12 metrekarelik gizli bir boşluk bulunuyordu. Ama plana göre onda hiçbir oda yoktu. Kapı yoktu, pencere yoktu, geçit yoktu. Sanki evin içine gizlenmiş görünmez bir kutu vardı. Kerem durumu ev sahibine anlattı. Adam şaşırdı. Çünkü evi satın almadan önce yapılan incelemelerde böyle bir şey fark edilmemişti. Birlikte duvarları kontrol etmeye karar verdiler. Ertesi sabah lazer tarayıcılar getirildi. Cihazlar gerçekten de duvarın arkasında boş bir alan olduğunu gösteriyordu. Fakat giriş görünmüyordu. Bu durum Kerem'in aklını tamamen ele geçirmeye başladı. O gece eve tekrar geldi. Yalnızdı. Koridorda yürürken eski ahşap zeminin farklı ses çıkardığını fark etti. Bir noktada zemine bastığında içeriden boğuk bir yankı geldi. Sanki altında boşluk vardı. Diz çöküp tahtaları incelemeye başladı. Sonunda çok ince bir metal halka buldu. Tozun altında gizlenmişti. Halkayı çekince küçük bir panel açıldı ve panelin altında eski bir anahtar ortaya çıktı. Kerem'in kalbi hızlanmıştı. Anahtarın üzerindeki pas tabakası onlarca yıllıktı. Peki bu anahtar neyi açıyordu? Evdeki bütün kapıları denedi. Hiçbiri uymadı. Tam vazgeçeceği sırada yatak odasındaki büyük gardıroba baktı. Gardırop duvara sabit görünüyordu. Ama dikkatli bakınca alt kısmında küçük raylar fark etti. Gardırop aslında hareket edebiliyordu. Büyük bir güçle itti. Gardırop birkaç santimetre kaydı. Arkasında eski bir demir kapı vardı. Kapının ortasında tek bir anahtar deliği bulunuyordu. Kerem birkaç saniye hareketsiz kaldı. Çünkü tam o anda aklına bir şey geldi. Bu kapı orijinal ev planlarında yoktu. Anahtarı yavaşça çevirdi. Kilit yıllardır açılmamış gibi ses çıkardı. Kapı ağır ağır açıldı. Karşısında küçük bir oda vardı. Yaklaşık 12 metrekare. Toz içindeydi. Penceresi yoktu. İçeride eski bir masa, birkaç sandalye ve duvar boyunca uzanan raflar bulunuyordu. Ama odanın en ilginç kısmı bunlar değildi. Duvarların tamamı fotoğraflarla kaplıydı. Yüzlerce fotoğraf. Farklı yıllara ait insanlar, aileler, çocuklar, misafirler, ev sahipleri ve hepsinin ortak bir noktası vardı.
hepsi bu evde çekilmişti. Kerem fotoğrafları tek tek incelemeye başladı. En eski tarih 1931 yılıydı. En yeni tarih ise 1987. Tam 56 yıllık bir arşiv. Ama tuhaflık burada bitmiyordu. Fotoğraflardaki insanların çoğu ev kayıtlarında görünmüyordu. Bazıları hiçbir zaman burada yaşamamıştı. Bazıları ise resmi kayıtlarda hiç var olmuyordu. Sanki biri yıllarca insanları takip etmişti ve onları bu gizli odada belgeleyip saklamıştı. Masanın üzerinde kalın bir defter vardı. Kerem kapağını açtı. İlk sayfada tek bir isim yazıyordu. M. Arslan. Altında ise şu cümle vardı. Ev her şeyi hatırlar. Defter yüzlerce sayfadan oluşuyordu. Her sayfada evi ziyaret eden insanlar hakkında notlar bulunuyordu. Kim geldiyse yazılmıştı. Kimle konuştuysa kaydedilmişti. Hangi odada kaldıkları bile belirtilmişti. Bu kayıtlar onlarca yıl sürüyordu. Fakat Kerem son sayfalara geldiğinde nefesi kesildi. Çünkü son kayıt 1987 yılında bitmiyordu, devam ediyordu. 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 ve hatta geçen yıl. Bu imkansızdı. Çünkü ev uzun süredir boştu. Kim kayıt tutmaya devam etmişti? Tam o sırada içeriden hafif bir ses duydu. Sanki başka bir odada biri yürüyordu. Kerem donup kaldı. Evin içinde yalnız olduğunu sanıyordu. Ses tekrar geldi. Bu kez daha yakından. Hızla el fenerini çevirdi. Kimse görünmüyordu. Ama odanın arka tarafındaki raflardan biri hafifçe açıktı. Rafa yaklaştığında bunun aslında ikinci bir kapı olduğunu fark etti. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Kapıyı itti ve arkasında dar bir koridor ortaya çıktı. Koridor evin planlarında yoktu. Bu evde planlarda olmayan bir odanın içinde planlarda olmayan ikinci bir geçit vardı. Koridorun sonunda küçük bir masa bulunuyordu. Masanın üzerinde modern bir dizüstü bilgisayar vardı. Toz bile yoktu. Sanki kısa süre önce kullanılmıştı. Bilgisayar açıktı. Ekranda tek bir dosya görünüyordu. Dosyanın adı Mistik. Kerem dosyayı açtı. İçinde yıllara ait fotoğraflar bulunuyordu. 1931, 1932, 1933, 1934 ve en son fotoğraf o gün çekilmişti. Kerem'in fotoğrafı. Üstelik birkaç saat önce. Evin ön kapısından içeri girerken çekilmişti. Kerem'in kanı dondu. Çünkü o fotoğrafı çekebilecek kimse olmaması gerekiyordu. Evin güvenlik kameraları çalışmıyordu. Ev boştu. En azından öyle sanılıyordu. Bilgisayardaki son notu açtı. Tek bir satır yazıyordu. Yeni gözlem başladı. Tam o anda üst kattan bir kapı sesi geldi. Sonra ağır ayak sesleri. Yavaş, düzenli, yaklaşıyordu. Kerem arkasına baktı. Koridor karanlıktı. Sesler giderek yaklaşıyordu ama kimse görünmüyordu. Ertesi gün polis eve geldi. Kerem'in anlattıkları doğrulandı. Gizli oda gerçekten vardı. Fotoğraflar gerçekten bulunmuştu. Defter gerçekten ele geçirilmişti. Fakat ikinci koridora ulaştıklarında ilginç bir şey oldu. Koridorun sonundaki oda boştu. Bilgisayar yoktu, dosya yoktu, hiçbir iz yoktu. Sanki hiç var olmamıştı. Yetkililer olayın eski gözetleme odası olabileceğini düşündüler. Ancak dosyadaki son fotoğrafın nasıl çekildiğini açıklayamadılar. Hikaye burada sona eriyor sanılır. Ama birkaç ay sonra Kerem'e isimsiz bir zarf gönderildi. İçinde tek bir fotoğraf vardı. Fotoğraf kendi evinin salonunda çekilmişti. Kerem koltukta oturuyordu. Fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyordu. Çünkü o gün evde tamamen yalnızdı. Fotoğrafın arkasında yalnızca şu cümle yazıyordu. Her evin planlarda görünmeyen bir odası vardır. Ve altında tek bir kelime bulunuyordu. Mistik. O günden sonra Kerem o malikaneye bir daha hiç gitmedi. Fakat bazen geceleri uyandığında aynı soruyu düşünmeye devam ediyordu. Gerçekten keşfettiği şey yalnızca gizli bir oda mıydı? Yoksa yıllardır insanları izleyen birinin bıraktığı izler mi? Ve daha önemlisi, fotoğrafı çeken kişi hala onu izliyor olabilir mi? Siz olsaydınız o ikinci koridorun sonuna kadar gider miydiniz?